Arkadaşlar selam. Bu videoda bir price action konsepti olan Hidden Base konusunu Smart Money konsept mantığıyla ele alacağız. Bu yapı işleme giriş noktası belirlenmesi açısından genelde yanlış anlatılıyor. Artı yapının altında yatan mantık da yine tatmin edici bir şekilde ortaya konamıyor. Bu yapıyı Smart Money konsept ışığı altında değerlendirdiğimiz zaman hem yanlış dediğim konuların sebebi hem de bu yapı hangi durumlarda kullanılırsa çalışma ihtimali artar. Bu konu kendiliğinden açığa çıkmış olacak. İzlediğinizde siz de hak vereceksiniz. Hidden Base denilen yapı peş peşe oluşan aynı renkte iki mumun birbirlerinin gövdesi içerisine girmiş fitillerinin oluşturduğu bölgedir. Yükselen fiyat hareketi için bu bölge bir örnek olarak gösterilebilir. Yine düşen fiyat hareketi için de peş peşe gelen aynı renkte iki mumun birbirlerinin gövdeleri içerisine girmiş fitil uçları Hidden Base denilen bölgeyi oluşturur. Hidden Base kelime anlamıyla gizli taban, gizli üs anlamlarında kullanılır. Biz bunlara gizli destek direnç bölgeleri de diyebiliriz. Gizli denmesinin sebebi mumların doğal akışı içerisinde fitillerle oluşan bir bölge olduğu için çok fazla dikkat çekmeyen yapıda oluşumlar olması sebebiyledir. Nerede kullanılır? Hidden Base yapısı fiyatın bir düzeltme hareketinin muhtemel biteceği bölgeleri tespit etmekte kullanılır. Özellikle burada görüldüğü gibi fiyat hareketinin içerisinde herhangi bir engulf, bir tepe ya da dip noktası ya da benzeri yapıların olmadığı durumlarda düzeltmenin biteceği muhtemel bölgeyi tespit edebilmek açısından oldukça kullanışlı bir yapıdır. Grafiklerde bu tür yapılarla zaman zaman karşılaşırız ve fiyatın tepki almasını tespit edebileceğimiz nokta olarak bu bölgeleri dikkate almazsak, çok aşağıda dip ya da engulf bölgelerine dikkatimizi verirsek, fiyatın bu bölgelerden tepki alıp yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda işlem fırsatlarını kaçırabiliriz. Peki bölge, işleme giriş ve stop loss seviyelerinin tespit edilmesi açısından nasıl işaretlenir? Şimdi o konuya bakalım. Anlatılan şekliyle bir hidden base bölgesi tespit edildiğinde yükselen fiyat hareketi için bu bölgeyi oluşturan alt fitil ucu sınırları işleme giriş bölgesini, düşen fiyat hareketi içinde yine bu bölgeyi oluşturan üst fitil ucu işleme giriş bölgesini oluşturur deniliyor. Ve fiyat bu bölgeye geldiğinde işlem fırsatları aranması gerektiği söyleniliyor. Ancak işleme giriş bölgelerinin bu fitil uçlarıyla sınırlandırılması Smart Money konsept mantığı açısından yanlıştır. Bölge tam tersine üst fitil ucu esas alınarak çizilmeli. Fiyatın manipülasyon alanı içinde en doğrusu iki fitil ucunun da dahil edilmesi şeklinde olacağını düşünüyorum. Birazdan bunun gerekçesini açıklayacağım. Yine burada da öncelik alt fitil ucuna verilmeli ve fiyatın üst fitil ucunu da test edebileceği dikkate alınmalıdır. Peki neden bu alt fitil ucunu beklemek yanlış olur? Alt fitil ucunu beklemek işleme girmekte bizi geciktirir. Olağan tepki bölgesinden dönerek yükselmesi durumunda burada oluşacak işlem fırsatını kaçırırız. Tabii ki fiyat bu bölgeye inmez, bu bölgeye gelmez diye bir durum söz konusu değil. Ancak fiyatın olağan tepki bölgesi yükselen fiyat hareketi için üst fitil bölgesidir. Fiyatın bu bölgeden tepki alıp dönmesi durumunda burada oluşacak işlem fırsatını kaçırmış oluruz. Peki neden alt fitil yerine üst fitil bölgesi tercih edilmelidir? Onu da şurada çizdiğim mumlar üzerinden açıklayayım. Eğer mum yapılarına hakimsek kolayca anlayabileceğimiz gibi buradaki iki fitil ucunun olduğu bölge alt zaman diliminde bu şekilde bir yapı oluşturur. Yani şu tek mum daha alt zaman diliminde şuradaki 4 muma benzer bir yapıda oluşmuştur. Yani fiyatın yükselen bu kısmı gövdesini, yükselip düşen bu kısmı da şuradaki fitili. Burada düşüp yükselen kısım bu mumun fitilini ve peş peşe yükselen bu iki mum da buradaki mumun gövdesini oluşturmaktadır. Yani bu 4 mumla şu tek mum, buradaki 4 mumla da buradaki tek mum oluşmuştur. Alt zaman diliminde oluşan bu mumların üst zaman dilimindeki görüntüsü bu şekilde olacak. Peki bu yapı bize daha önce konuştuğumuz bir konsepti hatırlattı mı? Evet, bu yapı bir Smart Money konsept olan mitigasyon blok yapısıdır. Dolayısıyla mitigasyon bloklarda fiyatın bir tepe seviyesini geçmesinin ardından buradaki son yükseliş mumu her iki kenarında da fitil uçları olacak şekilde işaretlenip sağa doğru uzatılır diye konuşmuştuk. Ve fiyatın tekrar bu bölgeye gelmesi durumunda da
bu bölge sınırları içerisinden tepki alabileceği ihtimalinden bahsetmiştik. İşte bu bölgede üst fitil bölgesinin oluşturduğu alan tam olarak buradaki mitigasyon blok bölgesindeki mumlardan oluşan bölgedir. Bu sebeple fiyatın bu bölge içerisine gelmesi durumunda tepki alma ihtimalinden söz edebiliriz. Ancak bölge alt fitil ucundan işaretlenirse mitigasyon blok mantığına aykırı bir bölge seçilmiş olur. Bu da fiyatın tepki almasının beklendiği daha düşük ihtimal düzeyine sahip bir bölge anlamına gelir. Fiyat tabii ki buradan da tepki alabilir. Ancak bu bölgenin fiyatı tutma ihtimali daha yüksektir. Dolayısıyla bu seviye beklenirse oluşacak hidden base oluşumlarında büyük bir çoğunluğunda işleme giriş fırsatlarını kaçırma durumu söz konusu olacaktır. İşleme giriş bölgesi yanlış söyleniyor dememdeki sebep budur. İşleme giriş bölgesi olarak asıl olarak üst fitil seçilmeli. Ancak bu bölgeye alt fitil ucunun da dahil edilmesi en azından stop loss seviyesini tespit edebilmemiz açısından uygun olur. Yanlış anlatıldığını iddia ettiğim diğer bir konu da hidden base mantığının açıklanma şeklidir. Hidden base bölgesinde fiyat neden çalışır? Bunun mantığı açıklanırken alt zaman diliminde oluşan flag limit bölgesi yapısından bahsediliyor. Ancak bu durumda peki flag limit bölgesi neden çalışıyor sorusunu sormak gayet doğaldır. Yani hidden base bölgesi neden çalışıyor? Çünkü alt zamanda flag limit var. Bu sorunun cevabı değildir. Çünkü soru bu noktadan sonra peki flag limit neden çalışıyor şeklinde devam eder. Ancak hidden base bölgesinin çalışma mantığı bölgede alt zaman diliminde oluşan mitigasyon blok yapısından dolayıdır dediğimizde peki mitigasyon blok bölgesi neden çalışıyor sorusu çok da anlamlı olmaz. Çünkü yapı adı üzerinde bir mitigasyon bölgesidir. Fiyat buraya mitige etmek için gelmiştir. Bu videodan önce mitigasyon blok konusunu işlediğimiz videoyu izlemenizi tavsiye ederim. İzlemediyseniz bu videonun hemen ardından o videoyu izleyin. Tabi yine burada gizli tepe ve dipler konusu devreye giriyor. Market yapısı kırılımı konusu yine burada da en önemli unsur olarak değerlendirmemiz gereken konu. Bu konuların anlatıldığı videoları da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Yapı hem price action'da kullanılan bir konsept hem de temelinde bir smart money konseptinin yer aldığı bir yapı olduğu için gerek destek gerek direnç olarak çalışma ihtimali yüksek bir yapıdır. Bu yapıyla ilgili oluşacak fırsatların değerlendirilmesi gerekir. Tabii ki bu konunun doğru kullanımı açısından az önce bahsettiğim konulara da hakim olmak gerekir. Peki bu yapının hangi durumlarda çalışma ihtimali artar? Buraya çizdiğim mumları da bu ihtimali artıracak şekilde çizmeye gayret ettim. Burada birbirinden düşük şekilde oluşan iki dip seviyesi, buradaki tepe seviyesinin market yapısını etkileyebilecek bir tepe seviyesi olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla fiyat bu seviyeyi geçmesiyle market yapısını kırmıştır. Market yapısı kırıldıktan sonra da fiyatın düzeltme yapabileceği bölgeler olarak buradaki breaker block yapısı kullanılabileceği gibi yine bu tepe seviyesinin kırılmasının ardından oluşacak mitigasyon blok seviyeleri de kullanılabilir. Tabii yine mitigasyon blok konusunu anlattığım videoda fiyat market yapısını tek hamlede kıramaz da burada olduğu gibi iki hamlede kırarsa bu durumda fiyat breaker block bölgesinden değil ikinci harekette oluşan mitigasyon blok bölgesinden de tepki alabilir demiştim. Aynı şey bu hidden base bölgeleri için de geçerli. Yani bu hidden base bölgesi ya bir tepe seviyesini kırdıktan sonra oluşmalı ya da oluştuktan sonra bir tepe seviyesi kırılmış olmalıdır. Tabii ki bu yapılar market yapısının değiştiği durumlarda oluşmuşsa çalışma ihtimalleri daha da artar. Şimdi bu konuları gerçek grafikler üzerinden örneklerle inceleyelim. İlk örneğimiz dolar Japon yeni günlük grafiği üzerinden olacak. Bu bölge incelendiğinde fiyatın burada yaptığı hareketle pek çok dip seviyesini geçtiğini görüyoruz. Öncesinde market yapısı kırılmamış bile olsa bu hareket zaten market yapısını kırmış. Peki burada fiyatın yapacağı düzeltmenin nerede biteceğini bekleyelim. İşte burada bahsettiğim hidden base bölgesi yapısını görebiliyoruz. Tabi hidden base bölgesi işte yanlış anlatılıyor dediğim videolarda üst fitil bölgesinden seçiliyor. Ancak gördüğünüz gibi fiyat o bölgeye hiç gelmeden aşağı yönde başlattığı harekete devam etmiş. Burada seçilmesi gereken fiyatın daha doğrusu tepki almasının beklendiği ilk bölge olarak alt fitil ucunun seçilmesi daha uygundur. Çünkü burada az önce de bahsettiğim gibi fiyatın aşağıya düşüp yükselmesi ve buradan aşağıya gelmesiyle şu bölgede bir mitigasyon blok yapısı oluşmuştur. Mitigasyon blok yapısı da
buradaki son yükseliş mumuyla oluşacağı için bu fitil ucunun çalışması güçlü bölge olarak seçilmesi daha doğrudur. Şimdi bu bölgeyi biraz daha inceleyelim. Fiyat bu bölgeye gelip fitil ucuyla bu bölgeyi test ettikten sonra burada oluşan pin barın ardından fiyat düşmüş. Bu seviyeye kadar gelmiş. Burada girilecek işlem bu seviyeye kadar kar bırakmış. Ancak bu ikinci gelişinde yine bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Fiyat bu bölgeye geldiğinde de yine bir engulf'la tepki almış. Engulf, pin bar aslında zaman dilimleri değiştirildiğinde ikisi de aynı şeydir. Fakat benim dikkat çekmek istediğim konu başka. Fiyat bu bölgeden tepki alıp aşağı doğru düştüğünde gizli tepe dip bölgeleri konusunu iyi anlamış arkadaşların dikkatini çekeceği gibi fiyat bu seviyede geçilirken market yapısı aşağı yönde kırılmıştır. Yani yükseliş yönündeki fiyat hareketi market yapısını kırarak aşağı yönde değişmiştir. İşte bu seviyenin geçilmesinin ardından da yukarı yönde yapılacak bir düzeltme hareketinin fiyatın arkasında bıraktığı düşüş mumu bölgesi içerisinde olacağını değerlendirebiliriz. Bu yapıda hatırlarsanız breaker block yapısını oluşturuyor. Dolayısıyla yukarı yönde yapılacak düzeltme hareketi breaker block bölgesi sınırları içerisinde bitecek şeklinde düşünmek doğrudur. Bu bölgede iki kere fitille fiyatın başarısız denemesinin ardından aşağı doğru bu engulf'la bölge geçilmiş ve fiyat aşağı yönde hareketini devam ettirmiş. Bu bölgeyi neden anlattım? Burası yani hidden base bölgesi sınırları bir bekleyen emirle işleme girmek için yine de çok fazla tavsiye edeceğim bir yapı değildir. Aynı mitigasyon blok bölgelerinde olduğu gibi o bölgelerde de buradaki hidden base bölgesinde de bekleyen emir girmek yerine fiyatın bu bölgede oluşturacağı hareketleri takip etmek daha doğru bir yaklaşım olur. Yani örneğin bu bölgede olduğu gibi pin bar oluşumları da takip edilebilir. Ya da bu örnekte olduğu gibi fiyatın burada market yapısını kırıp kırdığı yapıyı test etmesinin ardından işleme girmek şeklinde de daha garanti işlem pozisyonları aranabilir. Yani dikkat ederseniz buradaki tek işlemde aslında biz 3 konsepti birleştirmiş olduk. Bu konseptlerden birisi market yapısı kırılımı. Diğeri bu kırılımın bir mitigasyon blok bölgesi içerisinde olmuş olması. Üçüncüsü de market yapısı kırıldıktan sonra breaker blok bölgesi içerisinde işlem fırsatları aranması. Bu kadar sağlam onayların alındığı bir bölgenin de çalışma ihtimali yüksektir. Daha önce de söylediğim gibi biz bu piyasada bir ihtimale yatırım yapıyoruz. Hiçbir şeyin kesinliği, garantisi yok. Aslında hiçbir yatırımın garantisi yoktur. Bu piyasadaki yatırımların da garantisi yok. Öyleyse riske girdiğimiz ihtimalin girdiğimiz riske değecek kadar yüksek olması gerekir. Yine burada belki sonra yine detaylarına değinirim. Şu konuya da dikkat etmenizi istiyorum. Fiyat burada hidden base bölgesinin sınırlarının neredeyse daha başlangıcında tepki alarak aşağı dönmüş. Fiyatın bu şekilde bölgeyi ilk kez test etmesi durumunda ikinci kez bu bölgeye geldiğinde yeniden çalışma ihtimali de ilk kez geldiğinde çalışma ihtimalinden daha yüksek olur. Ve bu tür durumlarda da fiyatın bırakacağı kar ilk seferinde bırakacağı kardan da yine daha fazla olur. Tabi burada bölgeyi birincisinde test etti. İkincisinde burada yeniden bir test var. Üçüncüsünde kırıp geçecek mi? Bunun gözlenmesi lazım. Ama burada az önce de bahsettiğim gibi market yapısının kırılması, breaker block bölgesine testini gerçekleştirmesi artık bu bölgeden fiyatın tepki alacağının birçok onayı haline gelmiş görünüyor. Yine belki bu bölgede ekstra bir onay olarak dikkat ederseniz fiyatta oluşan tepe seviyeleriyle CCI'de oluşan tepe seviyeleri birbiriyle zıt yönde oluşmuş. Yani burada tepeler birbirinden daha yüksek seviyede oluşurken CCI'de daha düşük seviyelerde oluşmuş. Yine bu da bir bölgenin çalışacağına dair bir onay olarak kullanılabilir. Yine dikkat ederseniz buradaki tepe ucuyla buradaki tepe ucu da fiyatla CCI'de farklı yönlerde oluşmuş. Yani burada belki bir ikili tepe yapısından da söz edilebilir. Ve buradaki ikili tepe yapısı CCI tarafından çalışması güçlü bir yapı olarak da gözümüze çarpmakta. Yani hem ilk testiyle ikinci testi arasında CCI'de uyuşmazlık var. Hem de ikinci testin kendi içerisinde de CCI'de bir uyuşmazlık var. Dolayısıyla bir yatırım yapılacaksa, bir riske girilecekse bu kadar sağlam ihtimaller üzerinden riske girilmeli. Evet, grafiğin bu bölgesini incelediğimizde fiyatın yükselen trend yapısına uygun olarak hareketine devam ettiğini görüyoruz. Bu son tepe seviyesinin geçilmesinden hemen önce yine bu bölgede bir hidden base yapısının oluştuğunu görüyoruz. Burada klasik anlatımıyla bölge işaretlenirse yine hidden base bölgesinin çalıştığını görebiliyoruz. Zaten
bu bölgenin çalışmayacağı, fiyat bu bölgeye gelirse dönmez, bu bölgeyi aşarsa bölge iptal edilir gibi bir iddiam yok. Benim iddiam burada asıl tepkinin üst fitil bölgesinden beklenmesi gerektiği yönünde. Fiyat ilk tepkiyi buradan alacaktır. Ancak alt fitil ucu da tabii ki bölgeye dahil edilmeli. Yani en azından girilen işlemin stop loss seviyesi buradaki alt fitilin hatta biraz daha da altına da bırakılabilir. Peki bölge çalışma ihtimali güçlü bir bölge mi? Evet, az önce de söylediğim sebeplerle yükselen trend yapısına uygun olarak bir tepe seviyesi geçilmiş ve bu bölge çok hacimli mumlarla geçilmiş. Dolayısıyla bu bölgenin alt zaman diliminde oluşturduğu mitigasyon blok yapısı sebebiyle çalışma ihtimali güçlüdür. Üst fitil bölgesinden işlem fırsatları aranmalı, alt fitil ucu da stop loss için takip edilmelidir. Fiyat her zaman burada olduğu gibi alt fitil bölgesi sınırlarına girmeyebilir. Buna bir örnek hemen şuradan göstermek istiyorum. Dikkat ederseniz buradaki fiyat sadece üst fitil sınırları içerisine girmiş ve girer girmez de yukarı yönde tepkiyi almış. Alt fitil sınırları içerisine hiç gelmemiş bile. Fiyatın bir sonraki gelişinde de zaten alt fitil ucunda geçilerek fiyat aşağı doğru devam etmiş. Yine burada aldığı tepki de eğer hidden base olarak kabul edilecekse yine üst fitil bölgesinden olmuş. Peki buradaki fitil ucu yukarı doğru fiyat gitmeden önce tepkiyi nereden almış? Orada da tepki açık bir şekilde görülen mitigasyon blok bölgesinden almış. Yani bu bölge hidden base'in alt zaman diliminde açılmış hali gibi. Yani benim size az önce çizdiğim mumlar gibi oluşmuş. Dolayısıyla bu mum seviyesi zaten fiyatı tutmasını beklediğimiz bölge. Fiyat burada da tepkiyi aslında üst fitil ucu sayılabilecek bu bölgeden almış. Burada da üst fitil bölgesinden alınmış. Yine bu bölgede de üst fitil ucundan tepki alınmış. Bu bölge test edildikten sonra arkasında bir pin bar oluşması da yine bu bölgeden fiyatın döneceği ihtimalini güçlendiriyor. Ancak ben bu bölgeleri göstermemin sebebi fiyata destek ve direnç olabilen bölgelerde fiyatın kendisine destek bulabildiği noktaların hangi bölgelerde oluştuğunu gösterebilmek içindir. Buradaki örnekte de gördüğümüz gibi hidden base'i mutlaka mitigasyon blok konusuyla pekiştirmenizi tavsiye ediyorum. Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu da fiyat yine bir dip noktadan market yapısını kırarak yön değiştirmiş ve yükseliş yönünde yeni bir fiyat hareketi başlatmış. Bu noktada fiyatın artık her bir tepe seviyesi geçilişinde düzeltme bekleyip o düzeltmeyle işleme dahil olmak mantıklıdır. Peki fiyat bu tepe seviyesini geçtikten sonra yapacağı düzeltmeyi nereye kadar bekleyelim? Evet, burada bir hidden base yapısı oluştuğunu görüyoruz. Üst ve alt fitil uçlarını işleme giriş ve stop loss seviyesi takibi için işaretlediğimizde fiyat bu bölgeyi geçtikten sonra yükselmiş. Dolayısıyla biz bu bölgeden işleme girersek önce stop olmuşuz, sonra fiyat yükselmiş. Böyle durumlarda yapmanızı tavsiye ettiğim şey fiyat buradaki tepe seviyesini kırmadan önce burada açık bir mitigasyon blok seviyesi oluşturmuş. Burada iki seviyede oluşan biri açık, biri gizli mitigasyon blok bölgesi var. Buradaki ilk mitigasyon blok bölgesinde işleme girilirse buranın stop loss seviyesi bu hizalarda seçilmeli. Açık mitigasyon blok bölgesinin stop loss seviyesi de yine buradan yaklaşık bu seviye civarlarında seçilmeli. Hidden base bölgesinden işleme girdiğimizde işlemin önce bizi stop ettirip daha sonra yükseliş yönünde hareketini devam ettirdiğini görüyoruz. Böyle bir durumun önüne geçebilmek için buradaki hidden base bölgesinde işleme gireceğimiz miktarın %30 gibi daha az bir kısmıyla asıl büyük kısmını da buradaki açık mitigasyon bölgesinde kullanmamızın daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü fiyat eğer buradan girdiğimiz işlemde stop olursa hem stoptan zararımız daha az olur hem de tersine dönüp giderse edeceğimiz kar da daha fazla olmuş olur. Ancak buradan girilecek %30'luk işlemin de buradan girilecek %70'lik işleminde stop seviyesi olarak burasının seçilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yani bu bölgeyi özetlersek fiyat bir tepe seviyesini geçtikten sonra düzeltmeyi yapacağı bölge olarak eğer biri açık, biri gizli iki mitigasyon blok bölgesi seviyesi peş peşe oluşmuşsa işlem fırsatını kaçırmamak adına her iki bölgede kullanılabilir. Ancak buradaki bölgeye çok yakın olduğu için fiyat bu alttaki bölgeye de test etmeye gelebilir. Bu sebeple burada işleme girmeyi düşündüğümüz paranın daha az bir kısmıyla
Asıl bölgede ise paranın geri kalanıyla işleme girmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Evet, yine bu bölgede güçlendirilmiş konseptlerle bir işlem açma örneği göreceğiz. Fiyat, burada oluşan dip seviyesini geçmesinin ardından yukarı yönde yapacağı düzeltme ile işleme giriş fırsatı arıyoruz. Bu fırsatlardan bir tanesi de burada oluşan Hidden Base bölgesi. Bölgenin alt fitil ucunu asıl işleme giriş bölgesi olarak, tamamını da stop takip edebileceğimiz bölge olarak işaretleyip işleme giriş fırsatlarını takip etmeye başlıyoruz. Fiyat bu bölgeye geldiğinde birbirinden yüksek tepeler yaparak buradaki dibin market yapısını değiştirecek bir dip olmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla yükselen trend yönündeki market yapısı kırılmış ve düşen fiyat hareketi başlangıcının sinyali gelmiştir. Market yapısı kırılımının ardından fiyatın yapacağı düzeltmenin de buradaki breaker block bölgesi sınırlarına kadar olacağını bekleyebiliriz. Şimdi elimizdeki verileri bir değerlendirelim. Fiyat bir Hidden Base bölgesi sınırlarından tepki aldı. Bu bir. Bu bölgede bir market yapısı kırılımı gerçekleştirdi. Bu iki. Bu kırılımın ardından düzeltmesini yapıp breaker block bölgesi sınırlarından tepki aldı. Bu da 3. Sanırım riske girmek için yeterince güçlü bir yapı oluştu. Yine bu bölgeyi uyuşmazlık açısından da kontrol ettiğimizde bu bölgede buradaki iki tepe ile buradaki iki tepe arasında osilatörün uyuşmazlık verdiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Az önce incelediğimiz örnek gibi bu bölgede fiyatın tepki almasının beklendiği bir bölge ve bu bölgede oluşan market yapısı, breaker block yapısı hepsi ucuca eklendiğinde, belki uyuşmazlık da ek bir olay olarak dahil edildiğinde işleme girmek için başarı ihtimali yüksek. Dolayısıyla riske girilebilecek bir bölge olarak dikkatimizi çekiyor. Evet, bu bölgede yine ayrı bir konuya dikkatinizi çekerek inceleyeceğimiz örnekle videoyu bitireceğim. Şimdi dikkat edersek burada hem bu seviyede hem de şuradaki seviyede Hidden Base yapılarının oluştuğunu görüyoruz. Buradaki Hidden Base bölgesini işaretleyelim. Fiyat ilk gelişinde zaten Hidden Base bölgesi sınırlarına hiç girmemiş bile. Hidden Base bölgesi sınırlarına geldiğinde ise fiyatın zaten buradan güçlü bir tepki alamadığını ve ikinci mumla bölgeyi kırıp geçtiğini görüyoruz. Fiyat üstteki bu Hidden Base bölgesine geldiğinde fitil de buradan bir tepki aldığını görebiliyoruz. Buradaki işlem değerlendirilebilir mi? Sıkı bir stop kullanımıyla değerlendirilebilir. Ancak fiyat bu bölgeyi de kırıp geçtikten sonra tepkiyi bu sefer de buradaki açık mitigasyon blok bölgesinden almış. Şuradaki dip seviyesi kırılımının ardından fiyatta oluşan Hidden Base ve açık mitigasyon blok bölge seviyeleri buralar. Zaten fiyatın tepki almasını beklememiz gereken seviyeler de buralarda olmalı. Fiyat burada oluşan şu akşam yıldızı formasyonunun ardından fitilli bölgeyi test etmesiyle birlikte şu bölge geçiliyorken girilebilecek bir işlem söz konusu. Yine bu akşam yıldızı formasyonu yapısı size bahsettiğim özel yapıda bir akşam yıldızı. Sıradan bir akşam yıldızı formasyonu değil. Yine o videoyu izlemeyen arkadaşlar için de o videoyu izlemelerini tavsiye ederim. Sabah ve akşam yıldızıyla ilgili bazı özelliklerden bahsettiğim bir video. Buradaki akşam yıldızı bölgesi hem daha oluşumu esnasında test edilerek fiyatı aşağı doğru gönderebilmiş, hem de ikinci kez geldiğinde yine aynı seviyelere kadar fiyat düşmüş. Bu grafikte vurgulamak istediğim konu, geçilen bir Hidden Base bölgesinin de daha sonra fiyata destek olabileceği konusuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Buradaki Hidden Base'in önce fiyata direnç olup aşağı doğru göndermesini bekliyorduk. Ancak geçildikten sonra artık burası direnç, geçilen bu bölgede destek olarak çalışacağını beklememiz gerekir. Yine bu bölge geçildikten sonra üstteki bölge direnç, alttaki bölgenin destek olacağını beklemek gerekir. Yine bir dirençten tepki aldıktan sonra ilk destek bölgesine geliyor. Dikkat ederseniz buradaki Hidden Base ile buradaki Hidden Base bölgesi arasında fiyat bir miktar sıkıştıktan sonra çözülüyor. Ve bu sefer de en son oluşan bu Hidden Base bölgesi geçilmesinin ardından fiyata destek olarak yukarı yönde hareketinin devamını sağlayabiliyor. Bu bölümde dikkatinizi çekmek istediğim husus bu. Bir Hidden Base ya da mitigasyon blok bölgesi, ki aslında ikisi de aynı şeydir, çalışmaz da geçilirse bu sefer de tersi yönde çalışır. Dirençten desteğe dönebilir. Geçilmeleri durumunda bu şekilde çalışmalarını göz önünde bulundurmak gerekir. Evet arkadaşlar, birkaç konseptin ister price action'ın
Smart Money konseptli olsun, ister Price Action'ın Price Action'da ya da Smart Money'nin Smart Money'le hiç fark etmez. Birkaç konseptin birbirine onay olarak kullanılması, birbirlerine eklenerek çalışma ihtimalinin güçlendirilmesi önemli bir konu. Bunlara da dikkat edelim. Tabi alt zaman diliminde alınacak onaylar ayrı bir konudur. Bunlara da değineceğiz. Ancak bulunulan zaman içerisinde de fiyatın kendi oluşturduğu onay mekanizmalarını bu şekilde kullanabiliriz. Konuyu özetleyeyim. Hidden Base yapısı bulunduğu zaman diliminin daha alt zaman diliminde içerisinde mitigasyon blok yapısını barındırır. Price Action'da kullanılan bir konsept olmasına rağmen aslında temelinde bir Smart Money konsept yatmaktadır. Fiyatı burada çalıştıran Price Action'ın bu Hidden Base yapısı mı yoksa Smart Money konseptin mitigasyon blok yapısı mı? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Ancak klasik anlatımında olduğu gibi bölge üst fitil ucundan değil, düşen fiyat hareketi için söylüyorum tabii ki, alt fitil ucundan seçilmeli. İlk tepki alacağını beklediğimiz yer bu bölge olmalı. Eğer üst fitil ucu seçilirse, incelediğimiz diğer örneklerde ve burada görüldüğü gibi bu fitil ucuna hiç gelmeyebilir. Ve bu durumda da işlem fırsatı kaçırılmış olur. Bölgenin alt fitil ucu işleme giriş için en yüksek ihtimalin olduğu bölge olarak değerlendirilmeli. Karşı fitil ucu da stop loss seviyesinin belirlenmesine kullanılmak için seçilmelidir. Evet arkadaşlar, bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.